Büyük patlama gerçekleşti. İlk moleküller, bulutsular ve ilk yıldızlar oluştu. Süpernova patlamaları sonucu oluşan nötron yıldızlarını önceki bölümde anlatmıştık. Şimdi sırada süpernovanın başka bir ürünü olan kara delikler var. Kara deliklerin çoğu büyük yıldızların yakıtı bittiğinde ve bir patlamada öldüğünde oluşur. Ölü yıldızın çekirdeği kendi yerçekiminin ezici kuvvetine direnemez. Bir atomdan sonsuz derecede küçük olana kadar milisaniyeler içinde küçülerek çöker. Çekirdek bilim adamlarının tekillik dediği şey haline gelir. O kadar imkansız derecede küçük bir nesne ki sıfır boyutta ama sonsuz yoğunluğa sahiptir. Tekilliğin belirli bir mesafesi içinde başıboş olan her şey yerçekimi tarafından çekilmeye ve sonsuza dek yok olmaya mahkumdur. Geri dönüşü olmayan nokta, olay ufku adı verilen tekilliğin etrafında güvenli bir şekilde ne kadar yaklaşabileceğinizi gösteren küresel bir sınır oluşturur. Olay ufku. Bu sınırı dışarıdan geçen hiçbir şey asla kaçamaz. Kara delikler evrendeki en garip nesneler arasındadır. Yerçekimleri o kadar büyük ki onlardan hiçbir şey kaçamaz. Işık bile. Kütlesel çekimsel mercekleme. Kara delikler ışığı büker. Bu sanatçının izlenimine göre toplama diskinden gelen ışık kara deliğin etrafında parlayan bir hale oluşturacak şekilde bükülür. Tekillik. Kara deliğin merkezinde gizli bir tekillik vardır. Burada madde sonsuz yoğunluklu bir noktaya sıkıştırılmıştır. Toplama diski. Gaz, toz ve parçalanmış yıldızlar bir diskteki bazı kara deliklerin etrafında dönerler. Diskteki malzeme ölüme mahkum değildir. Tıpkı gezegenlerin yıldızların yörüngesinde kaldığı gibi yörüngede kalabilir. Spagettifikasyon. Bir kara deliğin yerçekimi kuvveti o kadar dik bir şekilde yükselir ki içine düşen bir astronot spagetti gibi gerilip parçalanır. Bacaklarda en güçlü yerçekimi önce bacakları esnetir. Işık bükme ve germe süresi. Kara delikler o kadar güçlü bir çekim gücüne sahiptir ki ışığı dev mercekler gibi bükerler. Dünya bir kara deliğin yörüngesinde dönseydi bir gözlemci gezegenin yukarıdaki gibi oldukça çarpıtılmış bir görüntüsünü görecekti. Albert Einstein'ın görelilik teorisine göre kara delikler de zamanı yavaşlatır. Solucan delikleri. Einstein'ın görelilik teorisi, büyük nesnelerin uzay ve zamanın 4 birleşik boyutunu büktüğünü söyler. Bazı uzmanlar, kara deliklerin uzay zamanı o kadar çok bükebileceğini ve evrenin farklı bölümleri veya farklı zamanları arasında solucan delikleri adı verilen kısa yollar oluşturabileceklerini tahmin ediyorlar. Kara deliklerin tespiti. Işık yaymadığı için bir kara delik doğrudan izlenemez veya görüntülenemez. Bununla birlikte bazı kara delikler diğer maddeleri çeken güçlü yerçekimlerinden tespit edilebilir. Bu kara delikler etraflarında kara deliğe doğru spiral şeklinde dönen disk biçimindeki gaz ve toz birikimlerine sahip olabilir ve aynı zamanda büyük miktarda X ışınları veya radyasyon saçar. Algılanması en kolay olanlar kutuplarından yüksek enerjili parçacık jetleri üretenlerdir. Bir kara deliğin yerçekimi. Bir kara delik uzayda bir tür yerçekimi hunisi oluşturur. Deliğin kaçış hızının ışık hızını aştığı olay ufku içerisine giren her şey asla geri dönemez. Kara deliğin merkezinde bir tekillik bulunur. Kara delik nasıl bulunur?
Bir kara delik bir ikili yıldız sisteminde var olduğunda tespit etmesi çok kolaydır. Bazı durumlarda bir delik görünür, yıldız içerisindeki kütle çekimsel etkisiyle tespit edilebilir. Gözlenenin kütlesi bir nötron yıldızının üst sınırını aşarsa bu bir kara delik olmalıdır. Yakın sistemlerde burada gösterildiği gibi muhteşem X ışını ikili sistemleri gözlemlenir. Diskin merkezine yakın gaz 100 milyon santigrat dereceye kadar ısınır. İlk kara delik görüntüsü. Nisan 2019'da bilim adamları bir kara deliğin ilk görüntüsünü yayınladılar. Çığır açan görüntü topluca Event Horizon Teleskop olarak adlandırılan uluslararası bir teleskop ağı kullanılarak oluşturuldu ve galaksi M87'nin altın renkli yığılma diskiyle çevrili süperkütleli kara deliğini gösterdi. Kara delik türleri. İki ana kara delik türü vardır: yıldız ve süperkütleli. Yıldız kara delikleri hayatlarının sonunda süpernovalar olarak devasa yıldızlar patladığında oluşur. Süperkütleli kara delikler daha büyüktür ve genellikle son derece sıcak, parıldayan bir madde girdabı ile çevrelenmiş galaksilerin merkezlerinde bulunur. Dönmeyen ve dönen kara delikler. Kara delikler dönen ve dönmeyen türlere ayrılır. Gökbilimcilerin çoğu döndüğünü düşünür. Dönmeyen bir kara delikte tekillik, deliğin merkezinde sonsuz yoğunluğun olduğu bir noktadır. Oysa dönen çeşitte tekillik halka şeklindedir. Her iki türde de olay ufku, kaçışın olmadığı bölgenin sınırı bir kürenin yüzeyini oluşturur. Bununla birlikte dönen bir kara deliğin olay ufku, etrafında ek bir bölge olan ergosferdir. Buna giren her şey kara deliğin dönüşü tarafından sürüklenir. Samanyolu galaksisinde on milyonlarca kara delik olabilir. Süperkütleli kara deliklerin etrafındaki dönen madde bulutları evrendeki en parlak nesnelerdir. Yerçekimsel ışık bükme. Bir kara deliğin yerçekimi o kadar güçlüdür ki yakınlardaki uzay zamanı büker ve geçen ışık ışınlarının yollarını büker. Burada bir kara deliğin yakınında hareket eden, orijinal olarak paralel olan 4 ışık ışınının yolları gösterilmektedir. İlk ikisinin yolları kökten değiştirildi ve 3. ışın olay ufkunun hemen dışında kara deliği çevreliyor. 4. ışın olay ufkundan geçer ve deliğe doğru döner. Her galaksinin merkezinde bir kara delik bulunur. Bazı kara delikler saniyede binlerce kez döner. Zaman çizelgesinin gelecek bölümünde galaksiler oluşuyor.